Ders 1. Enerji ve odaklanma. Bazen enerjimizin ve dikkatimizin başka yerlerde daha iyi kullanılabileceğini hissediyorum. Ne demek istediğini biliyorum. Gerçekten önemli olmayan şeylere kapılmak kolaydır. Kesinlikle. Hedeflerime uygun görevleri önceliklendirmeye çalışıyorum. Bu akıllıca bir yaklaşım. Odaklanma anlamlı sonuçlara ulaşmanın anahtarıdır. Aynı zamanda dikkat dağıtıcı şeylerden ne zaman vazgeçilmesi gerektiğini bilmekle de ilgilidir. Doğru. Bazı şeylere hayır demek gerçekten önemli olan şeylere zaman kazandırabilir. Sinirler koymaya başladım ve bu, üretkenliğimde büyük bir fark yarattı. Bunu duymak harika. Önemli olan daha çok değil, daha akıllıca çalışmaktır. Kesinlikle. Her zaman nicelikten ziyade nitelik. Ders 2. Gerçek çalışmayı keşfetmek. Gerçek hissini tam olarak anlamadan önce birçok şeyi deneyen biri hakkında bir şeyler okudum. Bilinç. Betone miydi? Ontario, Gravenhurst'ta doldu. Evet öyleydi. Aradığını bulmadan önce pek çok deneyim yasadı. Hayatını başkalarına, özellikle de tip alanında yardım etmeye adaması ilham verici. Yolculuğu, amacınızı bulmadan önce farklı yolları keşfetmenin sorun olmadığını gösteriyor. Kesinlikle. Bazen bizi olmamız gereken yere götüren şey dolambaçlı yollardır. Hikayesi bana yeni fırsatlara ve deneyimlere açık kalmamı hatırlatıyor. Ben de. Azim ve kendini keşfetme konusunda harika bir ders. Kendi yolculuğunda ilerlerken kesinlikle onun hikayesini aklımda tutacağım. Ders 3. Kayıp bagaj. Havaalanında stresli bir deneyim yaşadım. Bagajımdaki bazı eşyalar kayboldu. Hayır. Sans eseri pasaportum ve cüzdanım yanımdaydı. Yani daha kötü olabilirdi. Bu bir rahatlama oldu. Havayolu kayıp eşyalarınızı kurtarmanıza yardımcı oldu mu? Üzerinde çalışıyorlar. Ancak müşteri hizmetleriyle uğraşmak bir zorluktu. Umarım yakın zamanda çözerler. Böyle şeylerin olması sinir bozucu. Öyle ama pozitif kalmaya çalışıyorum. En azından temel ihtiyaçlara sahibim. Bu iyi bir zihniyet. Yardım etmek için yapabileceğim bir şey varsa bana bildirin. Teşekkürler, minnettarım. Önemli eşyaları her zaman yakınınızda tutmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz. Kesinlikle. Bir dahaki sefere güvenli yolculuklar. Ders 4. Arkadaşları davet etme. Bu hafta sonu etkinliğimiz için daha fazla insanı bize katılmaya davet etmeli miyiz? Elbette arkadaşlarımıza özgür olup olmadıklarını ve katılmaya istekli olup olmadıklarını Bu sorabiliriz. harika bir fikir. Ne kadar çoksa o kadar nesili. Değil mi? Kesinlikle. Daha büyük bir gruba sahip olmak ve deneyimi birlikte paylaşmak eğlenceli olacak. Birkaç mesaj göndereceğim ve kimlerin müsait olduğunu göreceğim. Herhangi bir aktivite planlamamız gerektiğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Belki herkesi eğlendirmek için bir yemek partisi veya bazı oyunlar düzenleyebiliriz. Bir potluç kulağa mükemmel geliyor. Herkes bir şeyler getirebilir ve bu bizim için daha aziz anlamına gelir. Kesinlikle. Aynı zamanda farklı yemekleri denemenin ve yiyecekler arasında bağ kurmanın da harika bir yoludur. Şimdiden heyecanlıyım. Bunu unutulmaz bir toplantı haline getirelim.
Ders 5 sabah rutinleri. Sabahlarıma biraz egzersiz yaparak başlamayı seviyorum. Peki ya sen? Genellikle parkta koşuya giderim. Uyanmanın ve zihnimi temizlemenin harika bir yolu. Bu kulağa canlandırıcı geliyor. Esnemek ve rahatlamak için evde yoga yapmayı tercih ediyorum. Yoga esneklik ve farkındalık açısından harikadır. Belirli rutinleri takip ediyor musunuz? Farklı pozlar ve nefes egzersizleri konusunda bana rehberlik eden bir uygulama kullanıyorum. Bu çok uygun. Isları karıştırmak için yoga yapmayı düşünüyordum. Maisit, Koso'ya göre güzel bir değişiklik ve birçok fayda sunuyor. Bir deneyeceğim. Belki en sevdiğimiz antrenmanlarla ilgili ipuçlarını da geliştirebiliriz. Bir plana benziyor. Aktif kalmak ve yeni şeyler denemek her zaman iyidir. Ders 6 Alışveriş yardımı. Affedersiniz. Müşteri hizmetleri listesini nerede bulabilirim? Magazanın hemen önünde. Bunu kaçırmanız mümkün değil. Girişin yanında. Çok teşekkür ederim. Satın aldığım bir ürün için para iadesi talep etmem gerekiyor. Sorun değil. Oradaki personel gerçekten yardımsever. Bu yüzden sizin için halledecekler. Bunu duymak güzel. Bunun karmaşık bir süreç olabileceğinden endişelendim. Endişelenmeyin. Size bu konuda rehberlik edecekler. Sadece makbuzunuzun olduğundan emin olun. Tam burada buldum. Beni doğru yöne yönlendirdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Alışverişinizin tadını çıkarın ve geri ödemede iyi şanslar. Bunu takdir ediyorum. İyi günler. Ders 7 Uygun fiyatlı yasam. Bu şehir, yüksek yaşam kalitesiyle yaşamak için uygun fiyatlı bir yer olarak görülüyor. Evet, şehrin verimli ulaşımı var. Bu da etrafta dolaşmayı çok kolaylaştırıyor. Bu çok büyük bir artı. Arabaya ihtiyaç duymadan her şeyin ulaşılabilir olmasını seviyorum. Ben de toplu taşıma sistemi güvenilirdir ve çok fazla zaman ve para tasarrufu sağlar. Aynı zamanda çevre için de harikadır. Daha az araba daha az kirlilik anlamına gelir. Kesinlikle. Üstelik burada yaşamanın maliyeti insanların stres yaşamadan daha fazla keyif almasını sağlıyor. Pek çok etkinlik ve etkinlikle topluluğun ne kadar canlı olduğunu fark ettim. Yaşamak, çalışmak ve aile yetiştirmek için harika bir yer. Buraya taşındığıma gerçekten sevindim. Mükemmel bir denge gibi geliyor. Ders 8 Ulaşım seçenekleri. Bu bölgedeki en iyi ulaşım seçenekleri nelerdir? Çoğu rotayı kapsayan otobüs veya tren gibi toplu taşıma araçları genellikle vardır. Bu kulağa uygun geliyor. Güvenilir ve sık mi? Evet, düzenli bir programla çalışıyorlar ve zamanlamaları internetten veya uygulamalardan kontrol edebilirsiniz. Bu çok faydalı. Ayrıca şehrin etrafında çok sayıda bisiklet seride olduğunu fark ettim. Kesinlikle. Bisiklete binmek burada popüler bir seçenek ve aynı zamanda çevre dostu. Bunu deneyebilirim. Şehri keşfetmenin harika bir yolu gibi görünüyor. Öyle. Sadece trafik kurallarına uymaya ve kask takmaya dikkat edin. İpuçları için teşekkürler.
Yakın zamanda bisiklet almayı düşünüyorum. Ders 9. Yetişmek. Bu akşam spagetti bolognese yapmayı planlıyorum. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Görüşmeyeli nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Spagetti bolognese kulağa lezzetli geliyor. Favorilerimden biri. Bunu pişirmeyeli uzun zaman oldu ama denemek için heyecanlıyım. Harika olacağına eminim. Gizli malzemeniz nedir? Ekstra lezzet derinliği için sosa bir miktar kırmızı şarap ekliyorum. Bu profesyonel bir ipucu. Bir dahaki sefere bunu denemek zorunda kalacağım. Malisin. Yemeği gerçekten yükseltiyor. Sizin tarafta işler nasıldı? Oldukça meşgul ama iyi. Ben de yeni tarifler araştırıyorum. Bu harika. Pişirme ipuçlarını daha sık geliştirmeliyiz. Ders 10. Jackie Robinson. 15 Nisan 1947'de J.G. Robinson'un tarih yazdığını biliyor muydunuz? Evet, Major League ve basketbolda büyük bir dönüm noktası olan renk sinirini astı. Kesinlikle. Pek çok sporcunun önünü açtı ve oyunu sonsuza dek değiştirdi. Onun cesareti ve kararlılığı gerçekten ilham verici. O kadar çok olumsuzlukla karşılaştı ki. Zorluklara rağmen nasıl odaklandığını ve mükemmelleştiğini görmek şaşırtıcı. Mirası sporun ötesine geçiyor, eşitliğin ve ilerlemenin sembolü haline geldi. Onun gibi isimleri ve onların yarattığı etkiyi hatırlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Hikayesi bize azmin ve dürüstlüğün gücünü hatırlatıyor. Umarız onun mirası gelecek nesillere ilham vermeye devam eder. Ders 11. Adil rekabet. Sporcularda performans artırıcı ilaçları tespit etmek zordur ancak önemlidir. Çoğu sporcu haksız avantajlar olmadan yarışmak ister. Bu nedenle dürüstlüğü korumak çok önemlidir. Kesinlikle. Adil rekabet, sportmenliğin ve saygının temelidir. Aynı zamanda sporcuların sağlığının korunması ve eşit şartlar sağlanmasıyla da ilgilidir. Daha sıkı testler ve eğitimin bu tür ilaçların kullanımının azaltılmasına yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Kabul edildi. Sporcuların antrenmanlara ve doğal yeteneklere odaklanmaları teşvik edilmelidir. Bu karmaşık bir konu ama amaç her zaman temiz ve adil spor olmalıdır. Kesinlikle. Umarız sporun geleceği dürüstlüğe ve adalete öncelik vermeye devam eder. Sporcuların sıkı çalışmaları ve özverileriyle parlayabilecekleri bir dünya var. Ders 12. Geleceği korumak. Pek çok insan dünyayı çocukları ve gelecek nesiller için daha iyi bir yer haline getirmeye çalışıyor. Bu asil bir amaç. Herkes, özellikle de hassas anlarda korunmayı hak eder. Bunun herkes için güvenli ve destekleyici bir ortam yaratmakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Nezaket ve farkındalık gibi küçük eylemler büyük bir fark yaratabilir. İnsanların haklarını ve refahını koruyan politikaları savunmak da önemlidir. Doğru. Değişim bireylerle başlar ancak kolektif çabayla büyür. Daha iyi bir dünya inşa etmek için harekete daha fazla insanın katılmasını olmalıyım. Yapacaklarına inanıyorum. Ne kadar küçük olursa olsun ileriye doğru atılan her adım önemlidir.
Birlikte herkesin kendini güvende ve değerli hissettiği bir gelecek yaratabiliriz. Ders 13. Araştırma ve tartışma. Makalenin arkasındaki fikir, öğrencilerin gerçekleri araştırmasını ve sorunları tartışmasını sağlamaktır. Bu harika bir yaklaşım. Eleştirel düşünmeyi ve aktif öğrenmeyi teşvik eder. Kesinlikle. Öğrenciler bilgiyi analiz etmeyi ve kendi görüşlerini oluşturmayı öğrenirler. Aynı zamanda iletişim becerilerini geliştirmelerine ve fikirlerini ifade etme konusunda güven kazanmalarına yardımcı olur. Öğrencileri farklı bakış açıları ve zorluklarla tanıştırmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle onları kendi ayakları üzerinde durmaları gereken gerçek dünya durumlarına hazırlar. Tartışmalar aynı zamanda farklı olsalar bile başkalarının bakış açılarına saygı duymayı da öğretir. Bu değerli bir ders. Empati ve açık fikirliliği teşvik eder. Daha fazla eğitimcinin öğrencileri güçlendirmek için bu yöntemi benimsemesini umalım. Ders 14. Sonbahar güzelliği. Sanki bir sanatçı gelip tüm ağaçları canlı renklere boyamış gibi. Sonbahar gerçekten büyülüdür. Kırmızılar, turuncular ve sarılar her şeyin çok canlı görünmesini sağlıyor. Havanın biraz soğumaya başlamasını seviyorum ama sahilde olmak yine de rahat. Ben de uzun yürüyüşler ve manzaranın tadını çıkarmak için mükemmel bir hava. Sonbahar renklerinin tadını çıkarmak için favori bir yeriniz var mı? Yakınlarda yılın bu zamanında kesinlikle büyüleyici bir patikaya sahip bir park var. Kulağa harika geliyor. Belki bu hafta sonu oraya birlikte gidebiliriz. Bunu çok isterim. Biraz sıcak içecek getirip bir gün geçirebiliriz. Mükemmel. Sonbaharı en sevdiğim mevsim yapan da işte böyle anlardır. Ders 15. Osürülü ikramlar. Az önce en lezzetli çikolatalı kek dilimini yedim. Çok zengin ve tatmin ediciydi. Ah, katılıyorum. Arada bir hoşgörülü bir şeyin olması güzel. Kesinlikle. Hayat küçük zevklerin tadını çıkarmamak için çok kısa. Karşı koyamadığınız favori bir tatlınız var mı? CSCK benim zayıf noktamdır. Senden ne haber? Karamelli her şeye hastayım. Bu çok rahatlatıcı. Karamel muhteşem. Belki yakında bir tatlı gecesi yapmalıyız. Harika bir fikir gibi görünüyor. Birlikte yeni bir şeyler yapmayı deneyebiliriz. Den varın. Kendimizi denemek ve tedavi etmek eğlenceli olacak. Ders 16. Bell Laboratuvarı. Bell'in buluşları üzerinde Washington D.C.'deki laboratuvarında çalıştığını biliyor muydunuz? Evet, ama oradaki sıcak ve nemli yaz havasından hoşlanmadığını duydum. Bu doğru. Aslında sıcaktan kaçmak için yazlarını Nova Scotia'da geçiriyordu. Çevrenin yaratıcılığı ve üretkenliği nasıl etkileyebileceği ilginçtir. Kesinlikle. Rahat bir ortam, odaklanma ve ilham açısından büyük bir fark yaratabilir. Nova Scotia'da geçirdiği zamanın icatlarından herhangi birini etkileyip etkilemediğini merak ediyorum. Bu mümkün. Huzurlu bir yerde olmak yeni fikirlerin kıvılcımını ateşlemiş olabilir. Dogan'ın zihni temizlemenin ve yeni bakış açıları açmanın bir yolu vardır. Kesinlikle. Belki de hepimiz onun kitabından bir sayfa alıp ideal çalışma alanımızı bulmalıyız.
Ders 17. Köprüler kurmak. Son zamanlarda insanların daha arkadaş canlısı ve açık fikirli hale geldiğini fark ettim. Evet, Katolik ve Protestan yetkililer arasında anlaşmazlıkları çözmek için bazı görüşmeler yapıldı. Bu olumlu bir adım. Diyalog, anlayış ve birlik için çok önemlidir. Boşlukları kapatmak ve ortak zemin bulmak için çaba sarf edildiğini görmek cesaret verici. Sanırım bu, hepimizin farklı olduğumuzdan daha çok benzer olduğumuzun bir hatırlatıcısı. Kesinlikle paylaşılan değerlere odaklanmak bölünmenin üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda dinlemek ve olayları başka bir perspektiften görme istekli olmakla da ilgilidir. Doğru. Değişim küçük adımlarla başlar ama büyük dönüşümlere yol açabilir. Umarız bu çabalar artarak devam eder ve insanları birbirine yakınlaştırır. Ders 18. Benzersiz bireyler. Dünyadaki hiç kimse tam olarak benim gibi değil. Aynı saç rengine veya boyuna sahip olabilirler ama hepsi bu. Bu çok doğru. Her insan kendi deneyimleri ve kişiliğiyle benzersizdir. Herkesin sunabileceği özel bir şeyin olması büyüleyici. Kesinlikle. Hayatı bu kadar ilginç ve çeşitli kılan da budur. Kendimizi karşılaştırmak yerine farklılıklarımızı kutlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bireyselliği benimsemek özgüvenin ve mutluluğun anahtarıdır. Bu aynı zamanda nazik olmayı da hatırlatıyor çünkü herkesin kendi mücadeleleri var. Bu harika bir bakış açısı. Başkasının neler yaşadığını asla bilemeyiz. Kendimizdeki ve başkalarındaki benzersizliği takdir etmek için çaba gösterelim. Ders 19. Polis müdahalesi. Adamın evinin adresini polise verdi. Polis de hemen harekete geçti. Bunu duymak güzel. Herkesi güvende tutmak için şüpheli etkinlikleri bildirmek önemlidir. Polis kapıyı çaldı ve durumu profesyonelce ele aldı. Kolluk kuvvetlerinin bizi korumak için orada olduğunu bilmek güven verici. Sanırım bu. Uyanık kalmamız ve birbirimize dikkat etmemiz gerektiğinin bir hatırlatıcısı. Kesinlikle. Toplumun güvenliği herkesin sorumluluğundadır. Bu aynı zamanda sisteme güvenmek ve sorunları çözmek için birlikte çalışmakla da ilgilidir. Doğru. Vatandaşlar ve yetkililer arasındaki işbirliği büyük fark yaratıyor. Umarız bu olay diğerlerine de gerektiğinde harekete geçmeleri için bir ders olur. Ders 20. Uyumlu kalmak. Günümüzün hızla değişen dünyasında hayatta kalabilmek için uyum sağlamamız gerekiyor. Kesinlikle. Bilgili kalmak ve yeni düşünme yollarına açık olmak çok önemlidir. Esnek olmanın zorlukların üstesinden gelmemize ve fırsatları yakalamamıza yardımcı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Değişime direnenler çoğu zaman geride kalırlar. Aynı zamanda yeni beceriler öğrenmek ve meraklı kalmakla da ilgilidir. Kabul edildi. Yaşam boyu öğrenme, güncel ve dirençli kalmanın anahtarıdır. Değişimden korkmak yerine onu benimsemeye çalışıyorum. Bu harika bir zihniyet. Değişim korkutucu olabilir ama aynı zamanda potansiyellerle de doludur. Sürekli gelişen bu dünyada uyum sağlamayı süper gücümüz haline getirelim. Ders 21. Risk yönetimi. Etkin yönetim, potansiyel risklerin belirlenmesini ve acil durum planlarının geliştirilmesini içerir. Kesinlikle.
Hazırlıklı olmak uzun vadede çok fazla zaman ve stres tasarrufu sağlayabilir. Aynı zamanda, durumlar değiştikçe bu planların düzenli olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesiyle de ilgilidir. Doğru. Belirsizliklerle uğraşırken esneklik çok önemlidir. Risklerin etkin yönetilmesinde iletişimin büyük rol oynadığını düşünüyorum. Kesinlikle. Herkesin bilgilendirilmesi koordineli bir yanıt verilmesini sağlar. Çok fazla iş var ama büyük aksaklıkları önlemek için buna değer. Kabul edildi. Proaktif planlama her zaman reaktif karıştırmaktan daha iyidir. Gelecek projelerimizde risk yönetimini öncelik haline getirelim. Ders 22 David Livingstone 1836'da David Livingstone adında genç bir İskoçyalı Glasgow'da tıp okumaya başladı. Bu büyüleyici. Tarihin en ünlü kasiflerinden biri haline geldi. Evet, Afrika'daki çalışmaları ve köle ticaretini sona erdirme konusundaki kararlılığı dikkate değerdi. Tıbbi becerilerini kesif tutkusuyla birleştirmesi ilham verici. Bence onun hikayesi, bir insanın dünya üzerinde yaratabileceği etkiyi hatırlatıyor. Kesinlikle. Onun cesareti ve kararlılığı sayesinde hayatı değiştirdi. Bu aynı zamanda yol zor olsa bile çargınızı takip etme konusunda da bir derstir. Doğru. Mirası insanlara fark yaratmaları için ilham vermeye devam ediyor. Umarız onun hikayesi başkalarının hayallerinin peşinden gitmeye teşvik eder. Ders 23 Motivasyonu kurmak. Hedeflerinize ayak uydurmak için motive kalmak bazen zor olabilir. Ne demek istediğini biliyorum. Kendime doğru yolda kalmanın faydalarını hatırlatıp duruyorum. Bu harika bir strateji. Nihai sonuca odaklanmak zor anların atlatılmasına yardımcı olur. Büyük hedefleri daha küçük, yönetilebilir adımlara bölmek de faydalıdır. Doğru. Yol boyunca küçük zaferleri kutlamak ivmenin devam etmesini sağlar. Bir destek sistemine sahip olmanın da büyük bir fark yarattığını buldum. Kesinlikle. Kendinizi pozitif, benzer düşüncelere sahip insanlarla çevrelemek çok önemlidir. Birbirimizi teşvik etmeye ve hedeflerimize odaklanmaya devam edelim. Kabul edildi. Kararlılıkla ve destekle her şeyi başarabiliriz. Ders 24 Çok yönlülük için alisteriz. Hem gündelik hem de resmi etkinliklerde giyebileceğim çok yönlü bir elbise arıyorum. Bu harika bir fikir. Küçük siyah bir elbise her zaman çok yönlülük açısından klasik bir seçimdir. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bu kombin için rahat ayakkabı öneriniz var mı? Kesinlikle. Bir çift nötr renkli düz ayakkabı veya alçak topuklu ayakkabı her iki durumda da işe yarayacaktır. Kulağa mükemmel geliyor. Gün boyu giyilebilecek şık ama pratik bir şey istiyorum. Farklı görünümler için ayarlanabilir askılı veya katmanlı bir elbise de düşünebilirsiniz. Bu akıllıca bir fikir. Birden fazla kıyafeti bir araya getirmek gibi bir şey bu. Kesinlikle. Hesap veya gösterişli takılar gibi aksesuarlar da ortamın değişmesine yardımcı olabilir. Bunu aklımda tutacağım. İpuçları için teşekkürler. Alice verisi çok daha kolaylaştırıyor. Ders 25 Risk almak. Hayat sürprizlerle dolu değil mi?
Kesinlikle büyümek için bazen risk almamız gerektiğini anlamamı sağladı. Kesinlikle. Konfor alanınızın dışına çıkmak harika fırsatlara yol açabilir. Yeni şeyler denemek konusunda tereddüt ediyordum ama sansi denemenin de geleni görmeye başlıyorum. Böyle hissetmeniz doğaldır ancak büyüme nadiren küçük bir risk olmadan gerçekleşir. Başarısızlık korkusunu yenmek için herhangi bir tavsiyeniz var mı? Olursa olmazlardan ziyade potansiyel ödüllere odaklanın. Her başarısızlık bir derstir. Bu harika bir bakış açısı. Zorluklardan kaçmak yerine onları kucaklamaya çalışacağım. İlk adımı attığınızda ne kadar çok şey başarabileceğinize şaşıracaksınız. Teşvikiniz için teşekkürler. Daha hesaplanmış riskler almaya başlamaya hazırım. Ders 26. Giysilerin ileri dönüşümü. Eski kıyafetlerimden bazılarını atmak yerine ileri dönüşüme dönüştürmeyi düşünüyordum. Bu harika bir fikir. Eski kıyafetlere yeni bir hayat verme fikri hoşuma gidiyor. Aynı zamanda yaratıcı olmanın ve aynı zamanda israfı azaltmanın eğlenceli bir yoludur. Henüz herhangi bir proje denediniz mi? Yoksa yeni mi başlıyorsunuz? Birkaç eski tişörtü bez çantalara dönüştürdüm ve bu düşündüğümden daha kolay oldu. Bu harika. Ayrıca yeni bir görünüm için yama eklemeyi veya kumaş oyamayı da deneyebilirsiniz. Bu fikirleri seviyorum. Küçük bir çabanın eski bir şeyi nasıl dönüştürebileceği şaşırtıcı. Ayrıca kişisel tarzınızı benzersiz bir şekilde ifade etmenin harika bir yoludur. Daha fazla proje denemek beni heyecanlandırıyor. Sürdürülebilir ve yaratıcı olmak güzel bir duygu. Ders 27. Sürdürülebilir moda. Yeni hobilere veya kariyer yollarına girmeyi düşünüyor musunuz? Sürdürülebilir moda konusunda tutkuluyum ve onu daha fazla keşfetmeyi çok isterim. Bu çok önemli bir alan. Sizi özellikle sürdürülebilir modaya çeken şey nedir? Çevreye zarar vermeden şık kıyafetler yaratma fikrini seviyorum. Modanın hem güzel hem de etik olabileceğini görmek ilham verici. Kesinlikle. Çevre dostu malzemeler ve sfir atik tasarımları araştırıyorum. Kulağa büyüleyici geliyor. Kendi markanızı kurmayı düşündünüz mü? Bu benim bir hayalim. Yaratıcılığı sürdürülebilirlikle birleştirmeyi çok isterim. Bunda harika olacağını düşünüyorum. Desteğe ihtiyacınız olursa bana bildirin. Ders 28. Aile tercihleri. Kardeşim gülmeyi sevdiği için komedileri seviyor ama annem drama programlarını tercih ediyor. Bir ailedeki herkesin bu kadar farklı zevklere sahip olabilmesi ilginçtir. Biliyorum. Aile gecesi için film seçmeyi biraz zorlaştırıyor. Belki herkesi mutlu etmek için türleri sırayla seçebilirsiniz. Bu iyi bir fikir. Farklı soft türlerini birlikte kesetmek eğlenceli. Hatta hepinizin hoşuna gidecek yeni bir şey bile keşfedebilirsiniz. Doğru. Farklı bakış açılarını bağ kurmanın ve paylaşmanın harika bir yoludur. Sonuçta aile zamanı uzlaşma ve anılar yaratmakla ilgilidir. Gelecek sefer bir film gecesi planladığımızda rotasyon fikrini önereceğim. Ders 29. Sabitli beslenme alışkanlıkları. Son zamanlarda porsiyon boyutlarını kontrol etmeye ve aşırı yemekten kaçınmaya çalışıyorum.
Bu daha sağlıklı alışkanlıklara doğru atılmış büyük bir adım. Vücudunuzu dinlemek çok önemlidir. Düşündüğümden daha zor oldu. Özellikle de yemek gerçekten güzelken. Anladım. Bir püf noktası yavaş yemek ve her lokmanın tadını çıkarmaktır. Bu mantıklı. Beyninize doyduğunuzu fark etmesi için zaman verir. Kesinlikle. Yemeklerden önce su içmek aşırı yemeği engellemeye de yardımcı olabilir. Bunu deneyeceğim. Yolda kalmak için başka ipuçlarınız var mı? Yemekleri önceden planlamak ve yemek yerken dikkatinizin dağılmasını önlemek de yardımcı olabilir. Bunlar harika öneriler. Daha sabitli seçimler yapmaya kararlıyım. Ders 30 bahçe çalışması. Son zamanlarda bahçemde çalışarak çok zaman harcıyorum. Bu rahatlatıcı geliyor. Büyük bahçeli bir evde mi yaşıyorsunuz? Aslında küçük bir avlu ama küçük bir bahçe ve birkaç çiçek için yeterli. Mükemmel. Bahçecilik çok ödüllendirici ve tedavi edici olabilir. Kabul ediyorum. Bitkilerin büyüdüğünü ve geliştiğini görmek tatmin edici. Herhangi bir sebze veya bitki yetiştirmeyi denediniz mi? Domates ve fesleğenle başladı. Bunları yemek pişirirken kullanmak harika. Bu harika. Taze malzemeler her zaman yemeklerin daha lezzetli olmasını saklar. Eğlenceli bir hobi haline geldi ve açık havada vakit geçirmek harika. Ders 31 seyahat hikayeleri. Daha önce hiç yurt dışına seyahat ettiniz mi? Evet, birkaç farklı ülkeye gittim. Bu heyecan verici geliyor. En sevdiğiniz hangisiydi? İtalya'yı seviyordum. Yemekleri ve kültürü muhteşem. Herhangi bir İtalyan yemeğini kendiniz yapmayı denediniz mi? Yaptım. Makarnayı sıfırdan denedim. Zorlu ama eğlenceliydi. Hayal edebiliyorum. Başka hangi yerleri ziyaret etmek istiyorsunuz? Japonya listemde üst sıralarda yer alıyor. Kiraz çiçekleri muhteşem görünüyor. Kesinlikle. Oradaki kültür çok zengin ve eşsiz. Ders 32 teknik konuşmak. Daha fazla katılamadım. Verimli ve hızlı cihazların zamanı geldi. Kesinlikle. Teknoloji o kadar hızlı gelişmeye devam ediyor ki. Hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını seviyorum. Evet ama bazen de çok bunaltıcı geliyor. Doğru. En son gelişmeleri takip etmek zor olabilir. Gerçekten geliştirmem gereken şeylere odaklanıyorum. Bu akıllıca bir yaklaşım. Favorileriniz var mı? Akıllı ev cihazlarını gerçekten çok seviyorum. Günlük görevleri basitleştirirler. Kendime biraz almayı düşünüyorum.